Adisyon sistemini tamamen ücretsiz dedik. Türkiye bunu anlamadı. Gerçekten ücretsiz. Ömür boyu ücretsiz dedik. Türkiye'de ilk yemek sepetiyle entegrasyon yapan markayız dedik. Ne zaman bir işletmenin batacağını verilerden takip edebiliyoruz. Bu arada ben Narpos'un 9 yıl boyunca danışmanlığını yaptım aslında. Ne vermeliyim cevap? Ay ya bunu koyarsan kapatılır YouTube, ben söyleyeyim. Narpos, restoranların tek bir platformdan masasını, siparişini, garsonun aslında o gördüğünüz sipariş girdiği ve hesabın çıktığı, mutfağın yönettiği, stok, reçete, üretim, genel merkezin tamamen tek bir merkezden tüm şubelerini takip edebildiği bir platform aslında, bir yazılım. Narpos burada sadece bir yazılım olarak değil, Türkiye'de büyük bir ekosistemin, restoran ekosistemin bir parçası olarak devreye girdi. Restoranların kar etmesini sağlayacak projelerle adım attı. Yaklaşık bir yılda 140 milyon TL gibi tüm esnafa adisyon sistemini ücretsiz vererek, yazar kasaposu ücretsiz vererek, banka komisyonlarını düşürerek çok ciddi bir şekilde yaklaşık 2013'ten 2025-26 yılına kadar geçiren o 13 yıllık bir serüvende 14 bin müşteri hizmet vererek, 80 bin kullanıcı hizmet vererek, 100 tane personeliyle Türkiye'de aslında sektörümüzde lider konumda olan bir şirket olarak konumlandık. Tabii bunun kuruluş hikayesi de iki üniversite arkadaşının kurduğu yapıda başlıyor aslında. Bu da Erkan Çınar'la birlikte biz bu firmayı bir şekilde kuruyoruz ve kurduktan sonra da 23 yaşında, 24 yaşında girişimcilik serüvenine girmiş oluyoruz. Çok da kolay olmadı. Çünkü 23 yaşındaki hikayelerde ilk şirketi kurduğunuzda ailenizden tutun çevrenize kadar, yani git bir yerde çalış. İşte o dönem ben Microsoft'ta çalışıyordum. Microsoft'ta enteresan bir şekilde işte Business Development Manager'ım, işte bilgisayar mühendisiyim. İşte üniversitede kendi alanımda belli bir noktada başarıları imza atmışım. Okulumda kulüp başkanıyım, fakülte başkanıyım yani bir yandan da. Ciddi bir sosyal aktivitelerim olan bir noktadayım ve mezun oluyordum. İşte Microsoft'ta da o dönemde çalışıyordum. Sonra diyorum ki bir girişim, bir startup aslında kuralım diyoruz. Fakat 23 yaşında kurduğun zaman yapıyı, işte o dönem Türkiye'de hala çayı marka dediğimiz böyle küçük bir pullar vardır. Çayı verirsin, marka pul alırsın yani. Pulu önceden satın alırsın. Böyle bir yapıdır. Eskiler bilir bu arada. Şimdi cihazlar dediğimiz restoran sisteminin çok yaygın olmadığı, herkesin fiş kullandığı bir dönem. O dönem Narpos bir adım atıyor. Diyor ki artık diyor siparişleri siz bir bilgisayardan, dokunmatik bir bilgisayardan gireceksiniz deniyor. Öyle bir girişimle aslında biz sektöre girdik ama tabii Türkiye buna henüz bu teknolojiye hazır değildi. Türkiye'de ilk 2014 yılında iPod'dan sipariş getirdik. 2015 yılında pazar yerleri yemek sepetiyle entegrasyonu bitirdik. Yani Türkiye'de ilk yemek sepetiyle entegrasyonu yapan markayız dedik. İlk Getir'le entegrasyonu yapan markayız dedik. Getir Yemek'le. Getir Yemek 2017 yılında çıktı. İlk entegrasyonları yapan markayız. İlk Türkiye'de karakod menü yapan markayız. Ama her girişimcinin yaşadığı problemi yaşıyorsunuz aslında. Bir fikrim var benim diye gidiyorsunuz. Fakat ilk bir fikrim var diyerek gittiğin adımda pazar buna hazır mı onu bilmiyorsunuz. Bu arada ben Narpos'un 2013'ten 2022 yılına kadar 9 yıl boyunca danışmanlığını yaptım aslında. Yani hissesi bende değildi bu söz zarfında ve birçok firmaya satış danışmanlığı, growthing vesaire bunları sağlıyordum. Ama 2022 yılından sonra şirketin hissesini aldım. Şirketin hissesini alınca tamamen startup aslında o zaman başlamış oldu. Yani Narpos'un asıl startup dünyası 2022 yılında başladı. Yeni gündem insanların artık bir şeylere para ödediği değil, kullandıkça para ödediği bir yapıya dönecek dünya. Bunu da yapay zeka ile birlikte zaten görüyorsunuz. Önce bir şeyler size ücretsiz sunulmaya başladı. Ömür boyu ücretsiz sunulmaya başladı. Ama siz artık bir şeyleri çok daha fazla kullanmaya başlıyorsanız bu kullandığınız şeylerle alakalı artık para ödemeye başlıyorsunuzdur. Yani ihtiyacınızdır artık o sizin ve ben buna para ödeyeceğim demeyle başlıyorsunuz. Dünya buraya evriliyor. Şimdi bunu da Türkiye'de Narpos ilk ücretsiz diyerek geçen yıl 2023 yılının sonu gibi adisyon sistemini tamamen ücretsiz dedik. Şimdi Türkiye bunu anlamadı. Dedi ki ya nasıl ücretsiz? Gerçekten ücretsiz. Ömür boyu ücretsiz dedik. Hiçbir ücret alınmayacak dedik. Siz nereden kazanacaksınız? Biz de siz zaten şu an bir bankayla çalışıyorsunuz. Kaç oranıyla çalışıyorsunuz? Diyelim ki 3.60 ile çalışıyorsunuz. Biz oranları 2.99 gibi inanılmaz bir oran yapısına fixledik ve dedik ki 2.99'la Narpos'a çalış, yani kendi bankanda da çalışmaya devam et. Zaten komisyon ödüyorsun hani baktığında. Belki çok daha yüksek ödüyorsun.
3.40 gibi, 3.50 gibi, 3.60 gibi. 2.99'da bizde çalış. Biz de sana ömür boyu bunu ücretsiz hale getirelim dedik. Dolayısıyla da bu şekilde de tüm restoranlar aslında ilk bir yıl bu işi anlamadı. Hani ne olduğunu anlamadı. Ne oluyor dedi çünkü yani bankayla nasıl anlaşabilir dedi. Fakat bu da 20 banka, 24 bankayla anlaşan tek markalardan bir tanesi Narpos. Dolayısıyla adisyon sistemini ömür boyu ücretsiz yaparak Türkiye'ye yeni bir açı getirmiş olduk. Bu da bizim girişimimizi tabii çığ gibi büyütmüş oldu. Soru çok güzel. Şöyle düşün. Bugün bir pastaneye gidiyorsun. Gittiğinde bir poğaça almak istiyorsun. Aldığında da bunun ödemesini yapmak istiyorsun. Doğru mu? Bunu giderken o anda şimdi cloud sistemleri vermen lazım. Artık dünyada tamamen yapı cloud'a döndü. Dönmek zorunda. Çünkü o bahsettiğimiz ilkteki o setup kültürü bitti. Yani abonelik sistemi başladı zaten. Dolayısıyla abonelik sistemi başladıysa ne olacak? Cloud'a doğru dönecek dünya demek. İlk pastaneye gittiğin sabah 7. Bir poğaça alayım dedin ve sistem çalışmıyor. Ne olur? Yani işletme para kazanamamış olur. Yani satışını yapamamış olur ve kargaşa meydana gelir. Dolayısıyla biz ilk hibrit Türkiye'de getirmemizin sebebi internetin olmasa dahi veya bir problem yaşasan da kesilse dahi çalışabilen bir yapı üzerine kurduk aslında. Bunu kurduğumuz için de o operasyonların yürümesini sağlamış olduk. Debit ve kredi kart dediğimiz bir yapı vardır aslında. Debitin çok yüksek olduğu yani karlılığın çok yüksek olduğu bir sektör. Bankalarda, ödeme kuruluşları da tüm herkese debitten para kazanır. Ama restoran sektörü bunu henüz bilmiyor. Dolayısıyla hani biz 2.99 gibi bir oran söylediğimizde ama bizim sektörümüz %30, %40, %50 gibi bir debiti varsa bugün ticaret sektöründeki bir firmaya göre Narpos 5 milyar TL gibi bir toplam hacim geçirdiğinde aslında çok karlı bir projeye adım atmış oldu. Fakat bunu 2024 yılında hiçbir banka ve hiçbir ödeme kuruluşu çok bilmiyordu. Ama Mastercard ilk yayınladığı raporunda diyordu ki restoran sektörü en risksiz ve girilmesi gereken en büyük sektörlerden bir tanesi diye. İlk 5 sektörden bir tanesi diye. Tüm dünyaya yayınladığı bir raporu var bu arada Mastercard. Dolayısıyla Narpos burada restoran sektöründe Türkiye'de ilk proje üreten bu bağlamda yani bankalarla ödeme kuruluşlarıyla bir araya getirip bir proje üreten ilk şirket oldu. Bugün bir bankaya gittiğinde yerel rakiplerimiz, global rakiplerimiz Türkiye'deki bir bankaya gittiğinde kullandığı ilk cümle şu. Narpos modeliyle çalışmak istiyoruz biz diyor. Narpos artık bir fintech konusunda bir çözüm sunan restoranlara bir firma olmaktan çıktı. Biraz daha bir model olarak aslında yani bir Selpak gibi aslında hani bir Selpak alabilir miyim gibi bir model olmaya başladı. Şu an Narpos modeli yani adisyon sistemini ücretsiz sunma, komisyonu sabitleme ve bankaya ödediği komisyonu aslında yine ödemeye devam ettiği ama adisyon sistemi ücretsiz aldığı noktada büyük bir kaldıraç etkisi yarattı. Kaldıraç etkisiyle birlikte aslında esnaflar akıllanmaya başladı. Yani şunu demeye başladı. Dedi ki biz dedi bir şeylere hep sürekli bir para ödüyoruz. Yıllık bakım ödüyoruz. Yazar Kasapos 10 Ocak 2025 sonrası tüm yazar kasaposlar adisyon sistemiyle entegre olmak zorunda oldu. Şimdi bu entegrasyonda ne oldu? Yazar kasaposları ya entegre değil ya da adisyon sistemleri entegre değil. 10 Ocak 2025 sonrasında bir anda kaos ve karmaşa çıktı. Çünkü niye? Devlet geliyor tüm restoranlarda ceza kesmeye başlıyor. Dolayısıyla yazar kasaposunu ya değiştirmek zorunda yani buradan bir para ödemek zorunda ya da bu entegrasyonu yapabiliyorsa bu entegrasyon için bir yıllık bir para ödemek zorunda. Narpos burada çıktı dedi ki ben yazar kasaposunu ücretsiz veriyorum. Oranda 2.99 gibi bir oran veriyorum ve sana bu bütün yapıyı yıllarca ücretsiz veriyorum dediği için ciddi bir kaldıraç oluştu. Bu yüzden de biz 5.5 milyar TL gibi büyük bir hacmi yönetmiş olduk. Aslında Narpos bu da ne yapmıştı? Adisyon sistemini Türkiye'de ücretsiz vermişti. Doğru mu? Yapmış olduğu neydi? Bankalarla çalıştığı bir yapıyla bunu ücretsiz vermeye başladı. Şimdi bunu dünyada yapabilen bir tane daha firma var. Square dediğimiz Amerika markası. Yine aynı şekilde o da ücretsiz veriyor. Ve %2.7 gibi bir komisyon alıyor. Şimdi Türkiye'de bunun örneğini yapan marka tek Narpos ve 2.99 gibi bir oran alıyor. Şimdi Square şirket değeri 3 milyar dolar. Narpos'un ise şirket değeri 20 milyon dolar. Coğrafya kader midir? Kaderdir yani hani baktığımızda. Ama bugün biz yurt dışına çıktığımızda Türkiye'de hatırlar mısınız? Şöyle bir cümle söyledim. Müşterinin problemini ya da problemlerini çözmen gerekiyor diye. 4 ana problemden bahsetmiştim. İşte içeriye müşteri sokma, operasyonu yönetme, satın alırken malı ucuz alma ve bir de personel bulma. Şimdi buradan yurt dışına çıktığınızda diğer rakiplerinizden sizi ayıran bu 4 ana problemin 4'ünü de çözerek çıkıyor olmanız gerekiyor. Bu yüzden de Türkiye bizim aslında buradaki bir pilot ülkemiz. Biz bu 4 ana problemi 2026'nın sonu
sonu 2027'nin sonuna kadar çözdüğümüzde zaten dünya şunu demeye başlayacak. Yani Türkiye'de bir marka geldi. Bu da Türk markası adıyla çıkmak istiyoruz. Sebebi de bence zaten ülkemizde toplamda 7 tane unicorn çıkartabilmişiz. Bir de ismimizi değiştirip farklı bir isimmiş gibi tüm dünyaya yaymak çok büyük bir tercihimiz değil. Ama ne gösterir bunu yıllar bilmiyoruz. Bu arada muhteşem bir soru. Sanal SEO çok güzel bu arada. Benim de hoşuma gitti. Bence bu algı da çok güzel. Bence bunu kullanalım. Hani sektörde de kullanmak istiyorum bu arada. Yani telef atmazsan sevinirim. Şimdi kayıt altındayız evde. Sanal SEO çok güzelmiş. Narpos evet gerçekten bir sanal SEO olacak. Hayalimiz de bu. Çünkü biz ne zaman bir işletmenin batacağını verilerden takip edebiliyoruz. Batacağını dedim. Çünkü artık malı alırken çok pahalıya aldığını biliyorum. Ve satarken hangi günlerde rakiplerinin daha fazla sattığını biliyoruz. Ama kendisi o günlerde satamadığını biliyoruz. Demek ki artık müşteri de kaybettiğini biliyoruz. Biz artık yapay zekayı içeriye dahil edip hayalimiz şu. 2026 yılındaki stratejimiz de bu. Bak sen çarşamba günleri çok daha yoğun çalışırdın. Ama çarşamba günleri muhtemelen Ahmet isimli garsonunu işten çıkardığın için tahmin ediyorum ki Ahmet'ten dolayı sen müşteri kaybı yaşıyorsun. Ya da yağmur ya da sel ya da oranın herhangi bir trafiksel bir probleminden dolayı müşteri kaybetmeye başlıyorsun. Buna alternatif bir çözüm üretelim. Bunu soracak yapay zekaya. O da diyecek ki nasıl bir çözüm üretelim? Diyecek ki domatesi daha ucuz al. Ya da rakipleri bir anda 5 kilo 10 kilo et çekmeye başladı stoğuna diyelim. Ve bunun fiyatını gören Narpos'un yapay zekası doğal olarak başka bir kendi kullandığı marka diyecek ki sen artık et çekmen lazım çünkü etin fiyatları artacak diyecek. Dolayısıyla sadece CEO değil aslında bir yandan da CFO'su olacak. Bir yandan da CMO'su olacak. Yani onun nasıl pazarlaması gerektiğini, nasıl finanse etmesi gerektiğini ve o şirketi nasıl yönetmesi gerektiğine kadar detaylı bilgileri sağlayacak 2026'nın sonuna kadar. Türkiye'deki 7 unicorn çıktı. Yani 8.'si, 9.'su belki 10.'su olabilmek. Bir de bu sektörden yani Türkiye'de bu arada restoran sektöründe yatırım alan dünya çapında bir Amerika'da var. Türkiye'de böyle bir şey hiç yaşanmadı. İlk bunu Narpos başlattı. Yerel rakiplerimiz almaya başladı yatırım. Çünkü insanlar şunu dedi. Ya ne oluyor dedi. Hani bu sektörde bir şey varmış. Böyle bir girişim var. Ya bu girişimi örnek alalım bize yatırım alalım demeye başladı. Bunun öncüsü olmaktan çok gurur duyuyoruz ekip olarak zaten. Bu da bir ekip işidir. Ekibimize yaptığımız toplantılarda şu var. Büyük bir yatırım turuna çıkacağız. Çıkacağımız yatırım turu sonrasında muhtemelen yurt dışında fiziki bir ofisimizin olacağı ve o da büyüyeceğimiz bir tarafta olacak. Ve en büyük nokta da şu. Narpos burada ending game dediğimiz nokta aslında. Square nasıl ki 3 milyar dolar gibi bir şirket değerine ulaştı. Aslında Narpos da 3 milyar dolar değerine ulaşabilecek know-how'ı da ve müşteri portföyü de var. Sadece istediğimiz şey coğrafyamızı bir tık daha değiştirmek. Globale çıkmak. Çıktığımız andan itibaren bir örneğimiz 1 milyar dolardayken 200 yani Narpos 200 milyon dolar gibi bir yatırım aldı. Bunu neden biz Narpos'ta yaşamayalım? Aynı bizim girişimimizin aynısı olan, Amerika'da olan bir şirket aldıysa bunu Narpos'ta çok rahat bir şekilde alacaktı. Aynı modelde çünkü Türkiye'de gidiyoruz. Yurt dışında da bu modelde gittiğimiz sürece muhtemelen Narpos'u exit etmeyi planladığımız yapı 1 milyar dolar gibi şirket değeriyle Narpos'u exit etmeyi hayal ediyoruz ve planlıyoruz. Son 3 yıl 4 yıl sonra hani bu videoda bunu söyledik. Hani muhtemelen 3 yıl sonra 4 yıl sonra da bu videoda bunu kullanmış oluruz bence. 1 milyar dolar gibi bir exitle Narpos'u exit etmek istiyoruz. Ne vermeliyim cevap? Bana ne geliyor biliyor musun? Hayır. Ne bileyim para transferi geliyor. Hani içeride ne bileyim Starbucks'tan ödeme sistemi geliyor. Zor şartlarda çalışan kişi. Hem internet hem offline ikisi bir arada. Ay ya bunu koyarsan kapatılır YouTube ben söyleyeyim. Yenilerin öncüsü. Ben bitiş konuşmasını şuna yapmak istiyorum. Ben artık sabah kalkmak istemiyorum ve çalışmak istemiyorum diyebiliyor. Veya ben artık bu işten sıkıldım, başka bir iş yerine gitmek istiyorum diyor. Ama girişimciler sabah 9'dan gece 12'ye kadar çalışan, bir patronu değil, ben müşteri patrondur edasıyla yaklaştığımız için, 1000'den fazla patronu olan ve asla maalesef ne kadar negatif koşullar olsa bile, ne kadar fırtınalarla boğuşsa bile her daim o iş hayatında yani o işte çalışmak zorunda olan ve istifası olmayan tüm girişimcilere hayatında büyük başarılara imza atmasını. Çünkü çok büyük emek harcadıklarını o kadar iyi biliyorum ki hiçbir gece uyku uyuyabildiklerini bile düşünmüyorum. Her gece uykularında, rüyalarında bile girişimini gördükleri tüm girişimcilere buradan başarılar diliyorum. Hepsine de selam olsun diyorum.